Merhaba. Bugün sizlerle Nazım Hikmet'in o dev eseri Kuvayi Milliye Destanı'nın kalbine bir yolculuk yapacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu bir tarih dersi falan değil. Bu, bir ulusun hikayesini paşalar ya da sultanlar üzerinden değil, doğrudan o ulusun isimsiz, sıradan insanları üzerinden anlatan anıtsal bir edebiyat eserinin içine dalışımız olacak. İşte, her şey bu dizelerle başlıyor. Nazım, daha ilk satırlarda kartlarını açık oynuyor aslında. Öyle bir komutanı, bir lideri anlatarak başlamıyor destanına. Hayır, önce kahramanını tanıtıyor bize. O isimsiz, o kalabalık, yani onlar. Bu alıntı, inanın eserin bütün felsefesini tek başına sırtlıyor. Zaten bu eseri devrimci yapan şey de tam olarak bu. Düşünsenize bir destan var ama tek bir kahramanı yok. Kahraman, bütün bir halkın ta kendisi. Bu klasik kahramanlık anlatılarının tamamen dışına çıkan, o dönem için inanılmaz cesur bir fikir. Peki kim bu onlar? İşte Nazım'ın dehası tam da burada parlıyor. Bize böyle süper kahramanlar, pürüzsüz, idealize edilmiş figürler çizmiyor. Hayır, onların içinde korkaklar da var, cesurlar da, cahiller de var, bilgeler de. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Ve Nazım diyor ki, asıl tarih yazan güç, işte bu isimsiz insanların, bu karmaşık kalabalığın kendisidir. Destan da onlara, o sessiz yığınlara bir ses oluyor aslında. Ve her kahramanın yolculuğunda olduğu gibi bizim kahramanımız onların da ilk durağı en zorlu sınav. Yani bir ulusun görebileceği en karanlık saatler. Sadece dışarıdan değil, içeriden de gelen bir krizle yüzleşilen o anlar. Ateşi ve ihaneti gördük. Bu iki kelime destanın adeta bir nakaratı gibi. Sürekli karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü mesele sadece dışarıdaki düşman yani ateş değil, bir de içerideki ihanet var. Nazım bu mücadelenin ne kadar katmanlı, ne kadar acı olduğunu tek bir cümleyle yüzümüze çarpıyor. Yani ortada iki cepheli bir savaş var. Düşünün, bir yanda memleketi parça parça etmeye gelmiş işgal orduları, diğer yanda ise belki de daha tehlikelisi, umudunu tamamen kaybetmiş, artık bizden geçti teslim olalım diyenler. Bu sadece toprak savaşı değil, aynı zamanda bir ruh savaşı, bir irade savaşı. İşte o teslimiyetin sesi tam olarak böyle bir şey. Bağımsızlığa olan inancın tamamen tükendiği, kurtuluşun başka bir gücün himayesinde arandığı o çaresizliğin sesi bu. Hani o bahsettiğimiz ihanetin ta kendisi. Peki bu ateş ve ihanet çemberi nasıl kırılacak? İşte şimdi destanın kalbine iniyoruz. Nazım burada o büyük genel manzaradan çıkıp kamerasını tek tek insanlara, o sıradan gibi görünen ama tarihin akışını değiştirecek kişilere çeviriyor. Zorlukların sıradan insanlardan nasıl kahramanlar yarattığını göreceğiz. Mesela Antepli bir adamla başlıyor hikaye ama öyle bildiğiniz yiğitlerden değil. Tam tersi bir tarla sıçanı kadar ürkek, kendi halinde bir ırgat. Nazım'ın deyişiyle atı, silahı, toprağı yok. Yani önemsizliğin, korkunun vücut bulmuş hali gibi. Ama sonra bir an geliyor. Siperde saklanırken yanı başındaki bir yılanın serseri bir kurşunla öldüğünü görüyor ve kafasında bir şimşek çakıyor. İşte o an anlıyor ki kaderden kaçış yok. Saklanmak bir çözüm değil. Ve işte o an, o bir anlık aydınlanma her şeyi değiştiriyor. O tarla sıçanı gibi korkak adam ayağa kalkıyor ve bir anda kara yılan oluveriyor. Onun bu uyanışı etrafındakilere de ilham veriyor. Bir korkak bir anda bir lidere, bir halk kahramanına dönüşüyor. İnanılmaz bir dönüşüm hikayesi. Karayılan karada savaşırken denizde de bambaşka bir mücadele var. Mesela Arhaveli İsmail'in hikayesi. Hani o tarih kitaplarının yazmadığı isimsiz kahramanlıklardan biri. Görevi ne mi? Küçücük teknesiyle savaşın kaderini değiştirebilecek tek bir ağır makine tüfeğini, o kutsal emaneti Anadolu'ya kaçırmak. Ama Karadeniz'in azgın dalgaları onu alıp götürüyor ve ondan geriye aklındaki son düşünce kalıyor. Varmamış olmaz. Sadece iki kelime ama içinde ne büyük bir kararlılık, ne büyük bir görev bilinci var değil mi? Başarısızlık diye bir ihtimal yok onun için. O emanet yerine ulaşmalı, başka yolu yok. Ve Nazım sonra kamerasını cepheden alıp gecenin karanlığında ilerleyen kanılara çeviriyor. Bu basit dize bizi savaşın görünmeyen yüzüne, cephe gerisine götürüyor. Savaşan ordunun mermisini, yemeğini taşıyan, o devasa savaş makinesini aslında ayakta tutan güce.
Ve bu gücün adı kadınlar. Nazım'ın yaptığı en büyük devrimlerden biri de bu belki de. Hep geri planda bırakılan, hikayeleri anlatılmayan kadınları alıp destanın tam merkezine koyuyor, onları birer ulus kurtarıcısı olarak selamlıyor. Ve o kağnıların üzerinde sadece cephane yok. Düşünebiliyor musunuz o tabloyu? Bir yanda ölüm taşıyan çelik, diğer yanda uyuyan bir çocuk. Yaşamla ölümün, umutla savaşın bu kadar iç içe geçtiği, insanın boğazını düğümleyen bir an. Kara yılanın cesareti, İsmail'in fedakarlığı, kadınların o bitmek bilmeyen emeği, işte bütün bu bireysel hikayeler, bütün o küçük dereler şimdi birleşip dev bir nehir oluyor. Destanın zirve noktasına, her şeyin çözüleceği o son ana, büyük taarruza geldik. Tabii bu son hamleye bir günde gelinmedi. Önce İnönü'de kazanılan o ilk büyük zaferler var. Düşmanın Ankara kapılarından döndürüldüğü anlar. Sonra Sakarya'da 22 gün, 22 gece süren o ölüm kalım savaşı. İşte bu zaferler yavaş yavaş biriken bir özgüvenle milleti o son büyük taarruza hazırladı. Ve o son saldırıdan hemen önce bir askerin aklından geçenler aslında bütün destanın özeti gibi. Yani diyor ki bu zaferi bize kimse hediye etmeyecek, bu ilahi bir mucize olmayacak, bu bizim kendi irademizle, kendimize verdiğimiz sözle kazanılacak. Ve 26 Ağustos sabahı saat 5'i 30 geçe yer gök top sesleriyle inliyor, şafak sökerken o büyük an başlıyor. Nazım bunu bize bir tarih kitabındaki kuru bir bilgi gibi değil, oradaki bir askerin gözünden, toprağın titremesiyle, havadaki barut kokusuyla yani bizzat yaşayarak anlatıyor. Peki, tüm bu fedakarlıklar, tüm bu mücadele sonucunda kazanılan zafer ne anlama geliyor? Yolculuğun sonuna geldik. Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Ve Nazım, zaferin anlamını belki de en bilinen dizeleriyle veriyor. İşte bu. Bütün o acısıyla, kanıyla, gözyaşıyla ama aynı zamanda bütün güzelliğiyle bu toprakların artık geri alınamaz bir şekilde bizim olduğunun ilanı bu. Ve destan nasıl bitiyor biliyor musunuz? Büyük nutuklarla, zafer kutlamalarıyla değil. Yanan İzmir'e giren Kayserili isimsiz bir askerin Akdeniz'e bakıp ağlamasıyla. İçinde hem öfke var, hem sevinç, hem de umut. İşte o an, bütün bir ulusun hissettiği her şey o tek bir neferin gözyaşlarında toplanıyor. Başladığımız yere, yani onlardan birine geri dönüyoruz. Peki, tek bir kahramanı olmayan bir destanın gücü ne olabilir? Nazım'ın bize asıl anlatmak istediği belki de buydu. Asıl kahramanların, o tarihin seyrini değiştirenlerin aslında o isimsiz kalabalıklar olduğu. Belki de bir ulusun en büyük gücü tek bir kahramana ihtiyaç duymamasıdır. Ne dersiniz?